Merhaba dostlar, yeni bir şekilde karşınızdayım. Bugün konumuz arkadaşlar binekler üzerine olacak. Video içeriğine gelirsek bu videoda neler göreceğiz? Bu videoda bence en önemli şeylerden birisi savunma kısmı. Özellikle Ramses Birliği, Kiros Birliği gibi yani çift yenileme birlikleri oynuyorsanız arkadaşlar bineklerde nasıl çift özellik getiririz, denk getiririz. Tabii biraz şans meselesi ama bu şansa nasıl ben katkı sağlayabilirim, daha mantıklı ilerletebilirim. Onunla ilgili birkaç tüyo göstereceğim. Anlata devam edeceğiz. Bu arada Ramses'in konusu açılmışken arkadaşlar şöyle ufaktan bir bilgi vereyim ben size Ramses'le ilgili. Ee, Ramses kullanıyorsanız süsler çok kafa karıştırıcı oluyor. Eğer yıldız bağı kullanacaksanız onu bir kere kırmızı yapmak lazım yani. Balina Kraken seviyesinde oynuyorsanız yıldız bağı kullanılabilir. Ee, Yeni yüzükler ve Confucius Liang üzerinden oynuyorsanız hem onların kudret hasar azaltmaları var biliyorsunuz hem de dönem fırtınayla bir daha çok iyi bir ikili özellikle Arthur, Lubu, Count'e gelecek yani kudret tabanlı kritik hasar atanlar için çok önemli bu beceriler ve yüzükler gayet uyumlu. Peki bu 18 saniye olayı var. Hem Yüce Dağ'ın hem de Dönem Fırtına'nın 18 saniye olayı var arkadaşlar. Bildiğiniz üzere. Bu 18 saniyeye kadar beni ayakta tutacak etkenler nelerdir? Onlar hakkında bir tüyo vereyim. Mesela iki türlü süs modelimiz var. Bunları uzun uzun denedik. Siz de kendi aranızda arkadaşlarınızla deneyebilirsiniz. Ben 18 saniye biraz daha dengeli gideyim. İlk 18 saniye daha az kayıpla atlatayım diyorsan mesela birinci kısmı için şunu söyleyebilirim. Doğal seçilim direniş arkadaşlar. Kesinlikle doğal seçilim direniş olacaktır. Doğal seçilimin %75 ihtimali var ve 9 saniyede bir çalışıyor ama mesela şöyle bir güzel yanı var. İki farklı özelliği var ya, iki farklı özelliği aynı anda çalışabilir. Her birisi için ayrı ayrı %75, %75. Toplamda mesela ortalamaya vuracak olursak 4 tur yani 27-28 saniyelik bir savaşın 9 saniyesini boş geçecektir yani. Boş geçecektir, çalışmayacaktır. Peki bu başta mı, ortada mı, sonda mı? O önemli soru. Başta olursa biraz sıkıntı bu çalışmama ihtimali. Çünkü 9 saniye boyunca boş boş yatacaksınız. Çalıştığı zaman da 3 saniye çalışacak, 6 saniye boş yatacaksınız. Peki nereden kurtarıyor? İki özelliğin aynı anda gelmesi. Yani hasar azaltmayla hasar artırma özelliğinin aynı anda gelmesi biraz kurtarıyor. Geldiği zaman da yani iki özellik böyle bir iki tur boyunca geldiği zaman da farkını gösteriyor. Doğal seçilim direniş oynayabilirsiniz. İlk 18 saniye biraz daha garanti etmek için. Hani 3 direniş pek oynasak nasıl olur diyeceksiniz. O zaman da hasara pek bir katkınız olmuyor. Çünkü tek DPS. Her şeyden olabildiğince Ramses'in hasar toplaması lazım. Diğer seçeneğimiz ise benim de önerdiğim hesaplama, direniş ya da hesaplama doğal seçilim direniş de olur ama hesaplama direniş gayet iyi, gayet güzel olacaktır. Özellikle iki tane ilk üç beceri hasar azaltması var ya ikisinden de iki direniş yüzüğünden de siz bu özelliği alacağınız için aslında 2x olarak ilk 3 beceri hasarını 2 kat şekilde bu hesapta bizim fokus olduğumuz nokta Ramses. Ramses birliğine çift özellikli şey dizmeye çalışacağız. Yani binek yapmaya çalışacağız. Ve burada bize olabildiğince strateji ve zırh lazım. Kudretler çok da etkili olmayacak ama gelirse de yapacak bir şey yok takacağız. Ama bizim birinci önceliğimiz tabii ki strateji ve zırhın aynı anda ya da ikisinden birisinin olması. Peki burada bizim için en değerli süs parçası hangisi? Yenileme mi, hayat kurtaran mı yoksa iyileştirici zırh mı? Tabii ki arkadaşlar en önemlilerinden birisi iyileştirici zırh. Çünkü sizin birliğinizde e, Kiros'ta oynasanız, Ramses'te oynasanız ne var? Çift yenileme yapan kahraman var. Mansa Musa Roland mesela. Confucius'la Liang mesela ya da Skip'le de oynayabilirsin. Ama biz hani ana mantıktan gideceğiz. Çift özellik iyidir. Bir tane iyileştirici zırhın olması çok değerli. Confucius'te yenileme süsünün olması çok değerli. Liang'da ise yenileme artı hayat kurtaran ya da iyileştirici zırh artı hayat kurtaran olsa çok değerli olur. Yani iyileştirici zırh olsun da kimin üzerinde olduğunun bir önemi yok. Şimdi 95 tane burada bizim korumacı mavi atımız var. Tam 95 tane.
Biz ne yapacağız abi? Biz buradan bir kudreti bir seçeceğiz. Olabildiğince seçeneğimizi azaltmaya çalışacağız. Şöyle geldik buraya. Şuradan başlayalım. Kudret sır, kudret sır. Dediğim gibi çift özellik kudret sırta gelirse yapacak bir şey yok, takacağız. Ama biz bu süreçte bunları kendi arasında birleştirip stratejiye odaklanmak olacak. Yani zırh kısmını da kullanabiliriz. Sorun değil. Yeter ki istediğimiz çift özellikler gelsin. Şöyle değiştirelim. İlk önce ne eleyeceğiz? İlk önce şunları eleyeceğiz arkadaşlar. Bakın şimdi ne yapıyorum. Bu arada her direkt çift özelliği yapıştırdı. Yenilemeyi de verdi. Güzel. Bu da güzel. İyi oldu. İyi oldu. İyi oldu. Çift özellik geldiği zaman atın renginin bir önemi yok. Atın rengi sadece arkadaşlar onun bu statlar değerini artırıyor. Yani sizin elinizde çift özellik mor mor işte sarı mor sarı kırmızı 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 geldiyse mavi kullanın. Hiç aman bu mor olsun falan filan diye uğraşmayın. Hiç öyle şeyler düşünmeyin arkadaşlar. Emin olun şu beceri seviyesi daha önemli. Atın rengindense şu beceri seviyesi daha önemli. Özellikle yani kıt kanaat böyle zar zor yapıyorsanız mutlaka ve mutlaka. Hiç atın seviyesini yükseltmekle uğraşmayın. Olduğu gibi kullanın. Eğer öyle güzel bir özellik geldiyse. Şimdi burada bir şey daha vardı. Şu vardı. Hani bu ikisini birleştirelim. Aradan da onu çıkartmış olalım. Süratli gelsin. Hiç sıkıntı değil. Şimdi kudret zırhları başlayacağız. Yenileme. Başka bir şey var mesela. Burada iyileştirici zırh var. Yenileme var. Hadi bakalım. Hayat kurtaran geldi. Mora gitti. Tamam. Morlardan belki bir şey yaparız. En başa alalım. Şunları birleştirelim. İyileştirici zırh yenileme. Hayat kurtaran olarak gitti. O hayat kurtaran ama onun soy ağacında hem iyileştirici zırh hem yenileme var. Mesela hayat kurtaran yaptık ya o soy ağacından birisi tutup çift özellik gelebilir yine. Bilginiz olsun. Ve dördüncü galiba ya büyük ihtimal dördüncü, evet. Her dördüncü atta en son olan özellik siliniyor. Aklınızda bulunsun. Nasıl diyeceksiniz mesela? Yenileme, iyileştirici zırh birleştirelim. Barış koruyucu tamam. Böyle saçma sapan da bir şey gelebilir gördüğünüz üzere. Onu söylemeye çalıştım. Yenileme hayat kurtaran geliyor. Yani bu da sizin biraz şeye bağlı, teknolojiye bağlı. Sol taraftaki teknoloji ne kadar dolu doluysa ee, yani ne kadar doluysa o kadar iyi ve yüksek özellik gelme ihtimali, tutarlı şekilde soy ağacının devam etme ihtimali yükseliyor. Yani gen aktarımı özelliği var ya o daha iyi çalışıyor. Öyle söyleyelim. Tamam. Bir iyileştirici zırh yenileme daha. Geldi. Gördün mü? Bak yenileme iyileştirici zırh. Çok da güzel geldi. Yani fena değil. Bu şimdi köşede duracak, bekleyecek. Bunu birleştirmeyeceğiz. Bundan daha iyisi gelirse bunu değerlendiririz. Daha iyisi gelmezse bunu kullanacağız. Ve korumacıda mesela şöyle bir olayım var benim. Savunma bineklerine çok önem verdiğim için korumacıya hiçbir şey karıştırmıyorum. Mesela diğer at türleri var ya, çeklidir, müziptir falan.
Mesela onları kendi aralarında birleştirebiliyorum. İyileştiririz, hayat kurtaran falan geldiği zaman onları kendi aralarında birleştiriyorum ama korumacıyla kesinlikle karıştırmıyorum onu. Bunun mizacı belli. Bunun mizacını bunda kullanacağız. Kendi içinde. Hop. Mesela barış korucu süratli değil mi? Birleştirdik. Her an korumacı mizaçlı bir özellik gelebilir. Ne geldi? Barış koruyucu iyileştirme. Hah. Mesela geldi sana. Güzel. Şimdi bakıyoruz. Yani bu çok önemli bir konu arkadaşlar. Es geçmeyin. Kesinlikle korumacıyı herhangi bir şeyle karıştırmayın. Soy ağacını hiçbir şekilde diğer mizaç türleriyle, diğer at türleriyle birleştirmeyin. Kesinlikle birleştirmeyin. Ve daha yolun başındayız. Hem bu şekilde çift özellik alma ihtimaliniz daha yüksek. Bize yenilemeyle beraber lazım özellikle. İyileştirici zırh. Ve bir sarı sarı gelse, ya kırmızı kırmızı da gözüm yok. Böyle sarı sarı, iki sarı sarısı gelse 10 numara olur. Hadi bakalım. Hayat kurtaran tamam. Bunlarda depo kalmış. Şöyle birleştirelim. İyileştirici zırh gitti oraya. Güzel. Kudret kuşatma. Hayat kurtaran. İyileştirici zırh birleştir. Korkusuz geldi. Hiç sorun değil. Nerede o korkusuz? Nereye gitti? Burada. İyileştirici zırh kaldı orada. Tamam. Bunu birleştirelim. Onun statları yükselsin. Bir tane daha geldi. İyileştirici zırh hayat kurtaran. Bu da çok güzel oldu. Çift iyileştirici zırh. Hmm. Bakıyoruz abi şimdi şöyle. İki tane iyileştirici zırhımız var. %3.4, %2.4. Mesela bunu Ramses birliğine koydun diyelim. %5.8 iyileştirici zırhımız oluyor. Şu Liang'ın üzerinde %8.74 ilave Confucius'un üzerinde Confucius ilave %8.74 yenileme yapacak. %5.8'de hem Liang hem Confucius yapacak. Aynı zamanda şu hayat kurtaran da Liang daha çalıştıracağız. Yani Liang'a vereceğiz, çalıştıracağız. Yani mantık bu yönde. Güzel iki tane çift özellik geldi. 10 numara 5 yıldız. Bir de bunlara verelim. Şimdi ikisi de iyileştirici zırh. Doğru ama bunun içerisinde ne var? Yenileme var. Hayat kurtaran var. Şu kudretli olanın içinde. Hemen deniyoruz. İyileştirici zırh geldi yine. Tamam. Şimdi şöyle başlayalım. Bir de böyle hani korumacı dışında süs özellikler geliyor ya ben hiç moralimi bozmuyorum. Onları mesela farklı özellikleri kendi arasında birleştirince zaten dönüyor. Bir hayat kurtaran bir yenileme bir iyileştirici zırh geliyor yani. Atın mizacından kaynaklı. Adı bir şey kalmadı. Bu da mavi. Mavi geldi yine. Mor geldi. Bu mor. Mavi. Tamam. Şimdi bu bir tane burada kaldı. Tamam o bir tane kalsın orada. Hiçbir şeyle birleştirmeye gerek. Aslında şöyle bir şey mi yapsam? Şuraya bir tane neyse ya yapmayacağım. Kalsın o bir tane orada. Özelliğini değiştirmeye gerek duyduğumuz bir şey var mı? Yok.
Mesela kudret zırh, kudret kuşatma gibi şeyler olsaydı, mesela şu diyelim kudret zırh olsaydı, bununla şunu birleştirirdim. Kudret stratejiye dönsün diye. O stratejiyi alsın diye. Bunu diğerlerde, yani diğerlerinde de yapabilirsiniz. Mesela savaşçı yapıyorsunuz, savaşçı için. E, strateji zırh var. Özelliği de gelmiş çok güzel. Mesela buraya cesaret gelmiş. Hemen buradan kudretli bir tane boş buluyorsun. Kudret zırhlı bir tane boş buluyorsun. Beraber basıyorsun, onu birleştiriyorsun. Özelliğin bu seviyenin yükselme olasılığı da var. Mesela mavi iken sarı kırmızı olma olasılığı da var bunda. Ve koruma olayı da, yani mesela o özelliği koruma olayı da çok yüksek. Aynı zamanda ne yapıyorsun? Bineğinin statlarını ayarlamış oluyorsun bu şekilde. Biraz dengelemek için. Anadan doğma iyileştirilir. Tamam. Bunu aldık. Hayat kurtaran iyileştiricidir. Hayat kurtaran iyileştiricidir. Yenileme geldi. Bu da böyle kaldı. Kalsın. Şimdi şuraya bakıyoruz. Bak, şu iki özellik çok güzel geldi ama ikisi de kudret sırf, gördünüz mü? Yani gerçi burada kaybettiğin stat 3-4 stat olur. Çok mu önemli? Çok da önemli değil. Çok da önemli değil. Ne yapacağız hemen buradan? Şu mora bir geçeceğiz. Morda hayat kurtaran ve iyileştirici zırh var. Hemen şu ikisini bir aradan çıkartayım. Hayat kurtaran. Sarı geldi. Hayat kurtaran. Güzel. Bakmışken sarılara da bakalım. Şu ikisini birleştireceğiz ama önce şunları. Böyle geldi. Tamam, dursun burada. Bunun genetiğinde şu an hem yenileme hem iyileştirici zırh hem de hayat kurtaran var. Üçü de var soy ağacında. Biz ne yapacağız burada? Şu ikisini bir birleştireceğiz. Bakalım güzel bir şey elde edecek miyiz? İyileştirici zırh ikisinde de var. Bu kalacak büyük ihtimal. Şunlar arasında bir değişiklik olur mu bilmiyorum. Şu içi tamamen bozuk. Ama biz mizaca güveniyoruz. Korumacı mizacına güveniyoruz ve basıyoruz. İyileştirici zırh ve hayat kurtaran. Şu güzel. Gayet güzel geldi. Keşke şu iyileştirici zırh %3, %4 gelseydi, tadından gelmezdi. Mükemmel olurdu. Buna benzer bir çift özellik hatta geldiği zaman ne yaparız? Bunu burada birleştireceğiz. Birleştiririz. Özellikle iyileştirici zırh, yenileme ya da iyileştirici zırh, hayat kurtaran bir binek geldiği zaman mor. Bunu onunla birleştireceğiz arkadaşlar. Onunla birleştireceğiz. Kudret kuşatma, kudret zırh. Tamam, tamam. Şöyle bir deneyelim. Burada bir tane çift özellik alırsak muazzam olur. Tadından yenmez. Harika bir şey olur. Geldi. Çift özellik geldi. Hayat kurtaran iyileştirici zırh, sarı at, çift özellik. Bu bir. Şunları deneyelim. İyileştirici zırh, iyileştirici zırh. Hmm. Tamam, bu da böyle kaldı. Hiç sorun değil. Şununla da birleştiririz aslında. Şunu şuna verdikten sonra. Bu Liang üzerine gidecek. Şimdilik bu kadar. Daha şeyler de var. Mesela örnek veriyorum.
Daha diğer atlar da var. Bunlardan çıkacak yenilemeleri de iyileştirmeleri de birleştireceğim. Belki güzel çift özellik oradan gelecek. Bu şekilde arkadaşlar en sağlıklı çift özellik bu şekilde olur. Kesinlikle şunlarla korumacıyı karıştırmayın. Korumacıyı kendi arasında sabırla bekleyin. Yani sabredeceksiniz, sabırla bekleyeceksiniz. Ama mesela bunlardan da elde edebilirsiniz. Burada altın kural. Bunları şuna karıştırmayın. Korumacıya karıştırmayın. Çift özellik istiyorsanız hayat kurtaran, iyileştirici zırh, yenileme arasında. Ha ben bunların arasında şeyi de karıştırmak istiyorum. Hani hasar azaltmaları da karıştırmak istiyorum diyorsanız o zaman korkusuzdan ekleyebilirsiniz. Eklerken de dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, Gelir ne gelir? 3 özellik de gelme ihtimali var. Bu konuda ya da başka konularda eğer aklınızda merak ettiğiniz sorular varsa arkadaşlar video altına sorularınızı sorabilirsiniz. Beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Beğenileriniz özellikle benim için çok kıymetli. Beğeni atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.